Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda bebeğimizin birleştirmelerini yapmıştık. Bu videomuzda da ayakkabısını yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Bebeğimin ayakkabısını yapacağım şimdi arkadaşlar. Kırmızı iple yapıyorum videoda. Normalde ben lacivert iple yaptım. Video içinde ilmekler lacivertle görünmez diye kırmızı iple yapacağım. Siz hangi rengi isterseniz o renkte de yapabilirsiniz. Dediğim gibi benim bebeğimin ayakkabıları lacivert olacak. Ama videoda karanlık olur, görünmez diye kırmızı renkte yapmayı tercih ettim. Ayakkabı için 11 zincir çekiyorum. İpimi bağladım. 11 tane zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektim. Tığımdaki olan zinciri atlayıp ikinci zincirime batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi burada olan zincirlerimin hepsine tek tek batarak 9 sık iğne yapıyorum. Yani ilk yaptığım sık iğne ile birlikte 9 sık iğne yapıyorum. Her bir zincirime bir kez batarak 9 sık iğne öreceğim. Dokuz sık iğne ördüm arkadaşlar. Burada bir tane zincirim kaldı. Bu bir zincirimin içine 4 sık iğne yapacağım. Yani aynı zincirimin içine 4 kez sık iğne yapacağım. Son kalan zincirime 4 kez sık iğne yapıyorum. Aynı yere 4 kez sık iğne yaptım. Şimdi hemen yanındaki sık iğneden başlayıp 8 sık iğne daha örüyorum. Her bir zincire bir kez batarak 8 sık iğne daha örüyorum. Sekiz sık iğne ördüm arkadaşlar. Burada bir sık iğnem kaldı. Hemen onun içine de çift batıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Son kalan sık iğnemi, yani zincirimizin diğer tarafına da çift batarak ilk sıramızı tamamlamış olduk. İkinci sırama geçiyorum. Burada ilmek belirleyici de koyabilirsiniz arkadaşlar, sırayı karıştırmamak için. Benim sayılarım sıralar sayılı olduğu için, yani sayılı ilerleyeceğiz. Onun için ben koymayacağım ama siz karıştırmamak adına burada ilmek belirleyiciyi koyabilirsiniz. İkinci sırama geçiyorum. İkinci sıramda hemen ilk sık iğneme çift batarak bir tane arttırma yapıyorum. Daha sonra hemen yanındaki sık iğneden başlayarak 8 sık iğne örüyorum. Her bir sık iğneme bir kez batarak 8 sık iğnemi örüyorum. Daha sonra da 4 kez arttırma yapacağız arkadaşlar. Yani arka arkaya 4 kez arttırma yapacağız. Aynı yere değil. Şöyle göstereyim. Hemen sıradaki sık iğneme çift battım ve birinci arttırmamı yaptım. Daha sonra sıradaki sık iğneme batıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. İkinci arttırmamı yapıyorum. Sıradaki sık iğneme battım. Aynı yere battım. Üçüncü arttırmam. Sıradaki sık iğneme batıyorum. Hemen aynı yere batıp dördüncü arttırmamı yapıyorum. Daha sonra da yine 8 sık iğne örüyoruz.
8 sık iğne ördüm. Son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğime de çift batarak 2 kez arttırma yapacağım. Yani ilmeğime battım, aynı yere battım, arttırma yaptım. Son ilmeğime de yine çift batarak arttırma yapıyorum. Böylelikle de ikinci sıramızı bitirip üçüncü sıramıza gelmiş olduk. Üçüncü sıramızda hemen ilk sık iğneme batıp sık iğne yapıyorum. Daha sonra bir arttırma yapıyorum. İkinci sık iğneme çift batarak arttırma yaptım. Daha sonra 4 sık iğne örüyorum. 2 3 4 sık iğne ördüm. Şimdi trabzan yapacağız arkadaşlar. Bunun için de tığımı, ipimi doladım. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Tığımda şu an 3 ilmeğim var. İkisini bir ördüm. Tekrar ipimi aldım. İkinci kez ikisini bir ördüm. Üçüncü kez trabzan yapıyorum. Dördüncü kez trabzan yapıyorum. 4 kez trabzan yaptık. Şimdi de 4 kez bir trabzan arttırma yapacağız. Onu da şöyle göstereyim. Yine ipimizi alıyoruz. Bir trabzan yaptım. Diğer ilmeğime geçtim. Trabzan yaptım. Aynı yere batıyorum ve bir trabzan arttırma yapıyorum. Bu bir oldu arkadaşlar. Bir tane bir trabzan, bir tane de bir trabzan arttırma yaptık. İkinci kez bir trabzan örüyorum. Diğer ilmeğime geçip çift trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğin içine batarak çift trabzan yaptım. Yani bir trabzan arttırma deniliyor. İkinci kez bir trabzan ve bir trabzan arttırma yaptım. Üçüncü kez bir trabzan yaptım. Diğer ilmeğime çift batıyorum. Dördüncü kez bir trabzan ve bir sonraki ilmeğe çift batıyoruz. Toplamda 4 kez bir trabzan arttırma yapmış olduk. Devam ediyorum. Yine trabzan şeklinde ipimi aldım, tığımı. Sıradaki ilmekten batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. İkinci trabzanım. 3 ve 4. 4 kez de arka arkaya trabzan yaptım. Şimdi sık iğneye geçiyoruz tekrar arkadaşlar. İpimi almadan direkt ilmeğime batarak 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğnemi ördüm. Şimdi 2 kez bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Hemen bir sık iğnemi ördüm. Diğer ilmeğime çift batarak arttırma yapıyorum. İkinci kez bir sık iğne ördüm. Diğer ilmeğime çift batarak arttırma yaptım. Ve böylelikle de 3. sıramı tamamlamış oldum. Sıra sonunda da toplam 37 sık iğnem oldu arkadaşlar. 4. sıraya geçiyorum. Dediğim gibi sıranızı kaybetmemek için ilmek belirleyiciyi takabilirsiniz. 4. sırama geçiyorum. 2 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Yani aynı ilmeğin içine çift batarak arttırma yapıyorum. 8 sık iğne örüyorum. Sık iğnemi ördüm. Şimdi 4 kez 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. 2 sık iğne daha ördüm ve bir arttırma yapıyorum.
İkinci kez 2 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Üçüncü kez 2 sık iğne örüyorum ve bir arttırma yapıyorum. Dördüncü kez 2 sık iğne örüyorum ve bir arttırma yapıyorum. 4 kez 2 sık iğne bir arttırma yaptım. Şimdi 8 sık iğne örüyorum. Sekiz sık iğnemi ördüm. Şimdi 2 kez 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. Hemen 2 sık iğnemi örüyorum ve bir arttırma yapıyorum. İkinci kez 2 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Böylelikle de sıra sonuna gelmiş olduk. Dördüncü sıramızın sonunda da 44 tane sık iğnemiz oldu. 5. sıraya geçiyorum. 5. sırada blok şeklinde devam edeceğiz arkadaşlar. Bloğu da şöyle göstereyim. İlmeğimizi biz şöyle hemen netleştireyim. İlmeğimizi biz normalde bu şekilde alıyoruz. Ama bloğu yaparken bu orta kısımdan batırıp arkadaki ilmeğini alıyoruz arkadaşlar. Yani tek ilmekle çalışıyoruz. Arkadaki ilmeğimi alıyorum, sık iğne yapıyorum. Normal sık iğne yapıyoruz ama ilmeklerimizi her zaman aldığımız şekilde böyle değil, arkadaki ilmeğiyle çalışıyoruz. Yani tek ilmeğimizin tek kanadını alıyoruz. Bu şekilde blok şeklinde de 44 sık iğne örüyorum arkadaşlar. Beşinci sıramı da blok olarak tamamladım arkadaşlar. 6. sırama geçiyorum. 6, 7 ve 8. sıralarda 3 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek öreceğim. Yani normal bir şekilde sık iğne yaparak her ilmeğe bir ilmek batacağım ve 3 sıra öreceğim. Burada ilmek belirleyicimi takıyorum ben. Sıram karışmasın diye. Her ilmeğe bir ilmek olarak 3 sıra örüyorum. 3 sıra boyunca 44 sık iğnemi tekrarlıyorum. Arka arkaya 3 kez her ilmeğe bir ilmek ördüm arkadaşlar. 9. sırama geçiyorum. 9. sıramda 13 sık iğne öreceğim. Hemen ilk sık iğnemi örüp sıramı belirliyorum. İlk ördüğümle birlikte 13 sık iğne örüyorum. Sık iğnemi ördüm. Şimdi 6 kez bir azaltma, bir sık iğne yapacağız. Yani şöyle göstereyim hemen. Bir azaltma yapıyorum. Azaltmamı da şu şekilde ilmeğimin önden tek kanadını alıyorum. Diğer ilmeğimin de tek kanadını alıp ikisinin içinden ipimi geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum. Bir azaltma yaptım ve bir sık iğne yapıyorum. İkinci kez bir azaltma yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Dördüncü kez bir azaltma yapıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Beşinci kez bir azaltma yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Altıncı kez azaltma yapıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. 6 kez bir sık iğne bir azaltma yaptık. Şimdi sıra sonuna kadar kalan 13 sık iğnemi örüyorum.
kalan 13 sık iğnemi de örüp sıra sonuna geldim arkadaşlar. Hemen 10. sırama geçiyorum. 10. sıramda da yine 13 sık iğne öreceğim. İlk sık iğnemi örüp sıramı belirliyorum. 13 sık iğne örüyorum. Üç sık iğnemi ördüm. Şimdi arka arkaya 6 kez azaltma yapacağım. Yani aralarda hiç sık iğne yapmadan 6 kez azaltma yapacağım. Şöyle hemen birinci azaltmamı yapıyorum. İkinci azaltmamı yapıyorum. Üçüncü azaltmam. Dört. 5 ve 6. Arka arkaya 6 kez azaltma yaptım. Şimdi 13 sık iğne örüyorum. Burada kalan 13 sık iğnemi örüyorum. On üç sık iğnemi de ördüm. 11. sıraya geldim. 11. sıramda da başta bir kez azaltma yapacağım. Şöyle göstereyim hemen. İlk 2 sık iğneyi azaltma olarak aldım. Bir azaltma yaptım. İlmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi 27 sık iğne örüyorum. Bir azaltma yaptım. Daha sonra 27 sık iğne örüyorum. ...27 sık iğnemi de ördüm arkadaşlar. Burada 4 tane sık iğnemizin kalması gerekiyor. 4 sık iğne kaldığımızda yani sıramızı tamamlamış oluyoruz. Bu 4 sık iğneyi de azaltma yapacağız. Hemen bir azaltma yapıyorum. Diğer kalan 2 ilmeğimi de azaltma şeklinde alıp azaltmamı yapıyorum. Böylelikle de 12. sıramıza gelmiş oluyoruz. 12. sıramızda da yine trabzan olarak devam edeceğiz arkadaşlar. İlmeğime hemen ipimi doladım. İlk sık iğnemi batıp ilmeklerimin ikisini bir alarak trabzan yapıyorum. İlmeğinizi de belirleyebilirsiniz. Sıranız kaybolmasın diye. İlk yaptığımla birlikte 14 trabzan örüyorum.
14 trabzan ördüm arkadaşlar. Şimdi bir sık iğne yapacağım. Hemen yanındaki ilmeğe ipimi almadan batıp sık iğne yapıyorum. Daha sonra yanındaki ilmeğe batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra yine yanındakine batıp bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne, bir ilmek kaydırma, bir sık iğne yaptım. Şimdi tekrar ipimi doluyorum ve burada kalan ilmeklerimi hepsine batarak sıra sonuna kadar trabzan şeklinde devam ediyorum. Sıra sonuna gelene kadar bütün ilmeklerime trabzan yapıyorum. Bütün ilmeklerime batarak sıra sonuna geldim. Sıra sonunda hemen ilk ilmeğime batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. Böylelikle de bebeğimizin ayakkabısını yapmış olduk. Söylediğim gibi ben lacivert iple yapacağım bebeğimi. Daha anlaşılır olsun diye kırmızı iple gösterdim size. Bebeğimin ayakkabı rengi lacivert olacak. İsterseniz bağcık tarzı ya da önüne herhangi bir süsleme de yapabilirsiniz. Bu şekilde bebeğimizin ayakkabısını da tamamlamış olduk. Bu videomuzda bebeğimizin ayakkabısını yaptık arkadaşlar. Video uzun olduğu için kalan parçalarını da diğer videoda göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.